Bu videomuzda Homo sapiens yani biz modern insanlar ile diğer homo türleri olan akrabalarımız Neandertal ve Denisova insanları arasında yaşanan türümüzü derinden etkileyen olayları inceleyeceğiz. Modern insanlar yaklaşık 100 ile 70 bin yıl önce daha odaklı şekilde Orta Doğu ve Güney Asya'ya göç etmeye başladı. Yaklaşık 50 bin yıl önce Okyanusya'ya, özellikle Yeni Gine ve Avustralya'ya ulaştı. Bu yayılma deniz geçişlerini ve adalar arası hareketleri de içerir. Yaklaşık 40 bin yıl önce Avrupa'ya yayıldı. Yaklaşık 15-20 bin yıl önce ise Amerika'ya yayıldı. Geçen milyonlarca yıl sonunda bir tür tüm dünyaya yayılmaya başlamıştı. Dünya genelinde türümüzün dışında hayvanlar, insansı türler ve diğer insan türleri de yaşıyordu. Tarih boyunca bütün bu türler birbirleriyle gerek barışçıl, gerek düşmancıl şekilde etkileşime giriyorlardı. Dünya geneline yayılım sürerken karşımıza bizi oldukça etkileyen iki insan türü çıktı. Neandertaller ve Denisovalılar. Bu türler de modern insanlara benzer zekaya sahip, bir kısım özellikleri farklı akraba türlerdir. Ama bugün sadece biz hayattayız. Bu türleri tanıyalım. Neandertaller 1850 yılında günümüz Almanya'sındaki Neandertal Vadisi'nde keşfedilmiştir. Neandertallerin ortak atamızdan kendi türüne yaklaşık 800 bin yıl önce ayrıldığı, 430 bin yıl önce de kendine özgü özellikleri kazandığı veya belirgin hale geldiği düşünülmektedir. Modern insanın en yakın akrabasıdır. Türümüz ile fiziki olarak oldukça benzer olsalar da ilk bakışta modern insan olmadıkları anlaşılırdı. Neandertaller, Denisovalılar ile daha yakın akrabadır. Avrupa kıtası Atlantik kıyılarından Sibirya'daki Altay dağlarına kadar en kuzeyde Belçika, güneyde Akdeniz ve Güneybatı Asya olmak üzere oluşan bölgede yaşamışlardır. En yoğun yaşadıkları yer Avrupa'dır. Afrika'da yaşamamışlardır. Bilim adamları türün Avrupa'da geliştiğini düşünüyor. Neandertallerin kafatası modern insanlarınkinden daha kalın, daha güçlüydü. Kafataslarının üst kısmı geniş ve düz, alnı ise daha geri çekilmişti. Neandertallerin yüzü modern insanlara göre daha öne çıkık ve genişti. Burun köprüsü belirgin, burun delikleri büyük ve genişti. Neandertallerin çeneleri güçlü ve genişti. Dişleri ise büyük ve kalındı. Daha kaslılardı, daha dayanıklılardı. Daha genişlerdi ama tıknazlardı. Bazı araştırmacılar Neandertallerin türümüzden daha zeki olabileceğini düşünmektedir. Ancak beyin hacminin büyüklüğü ile zeka arasında kesin bir ilişki kurmak zordur. Vücutları daha çok yağ depoluyordu. Akciğer kapasiteleri daha fazlaydı. Tüm bu fiziksel özellikler ile vücutları soğuk iklime adapte olmuştu. Boyları ortalama 1.52-1.64 metre arasındadır. Ağırlıkları 66-77 kilogram arasında değişmektedir. Neandertallerin nüfusları hiçbir zaman patlama yapamadı. Daha düşük doğurganlık oranı, daha yüksek bebek ölüm oranı ile dezavantajlılardı. Besin piramidinde en üst yırtıcı konumda oldukları için büyük av hayvanları ve diğer yırtıcılarla sürekli rekabet halindelerdi. Yüksek stresli ortamlarda yaşadıkları için 20 yaş üstü bireylerin %80'i 40 yaşını göremeden öldü. Bu bireylerin büyük çoğunluğunda sonradan iyileşmiş büyük travmatik yaralar mevcuttu. 10 ile 30 kişilik gruplarla yaşıyorlardı. Güneş ışığından daha çok faydalanabilmek için girişi güneye bakan mağaralarda yaşamayı tercih ediyorlardı. Mevsimsel olarak yiyecek kaynaklarına ulaşım açısından mağaralarını değiştiriyorlardı. Gruplar birbiriyle sık sık etkileşime girmiyorlardı. Çok yeşillerdi. Büyük av hayvanlarını avlıyorlardı. Mızraklarını fırlatmalı değil, saplamalı olarak kullanmayı daha çok tercih ediyorlardı. Gerekli olduğunda kendi türlerini yiyerek yamyamlıktan kaçınmamışlardır. Yemeklerini kızartma, çorba ve güveç olarak hazırlıyorlardı. Kaya ve topraktan toplanan aşı boyalarını kullanmışlardır. Bu boyalar ile vücutlarını renklendirmekle birlikte ilaç ve böcek kovucu olarak kullandıkları da gıda koruyucu amacıyla kullandıkları da olmuştur. Hayvan dişleri, deniz kabukları, fil dişinden kolye yaptıkları, kuş tüylerini süs olarak kullandıkları ileri sürülmüştür. Ayrıca Neandertallere atfedilen 43 bin yıllık bir flüt vardır. Bazı araştırmacılar flütün rastgele oluştuğunu ifade ediyorlar. Fakat keşfedicisi aksini iddia etmektedir. Mutlak olarak doğruya ulaşabilmenin imkansızlığı düşünüldüğünde
Bu tarz konular biraz da olsa neye inanıp inanmamaya karar verdiğimize bağlıdır. Taş aletlerde Mosterian endüstrisini kullanmışlardır. Ateşi kullanmışlardır. Travmatik yaralarını çok iyi tedavi etmişlerdir. Tıbbi bitki ve bilgilerinin iyi düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Dil yetenekleri modern insanlar kadar iyi değildi. Neandertaller ölülerini ara sıra gömmüşlerdir. Kimi bilim adamları bu davranışı dini inanca yorsa da esasında cesedin kokmaması ve leş yiyiciliğin önlenmesi için yapılmış olması daha olasıdır. Hatta bir mezarda çiçekler bulunmuştur. Bu yüzden ölülerine değer verdikleri düşünülmüştür. Bir de deniz ovalılardan bahsetmek gerekiyor. 2008 yılında Altay Dağları'nda bulunan Denisova mağarasında keşfedilen genç bir dişiye ait parmak kemiği ile bu türün varlığından haberdar olduk. Denisovalıların ortak atamızdan kendi türlerine yaklaşık 765 bin yıl önce ayrıldığı düşünülmektedir. Fiziksel kanıtları çok sınırlıdır. Genelde bilgilerimiz DNA analizine dayanmaktadır. DNA kanıtları koyu tenli, kahverengi gözlü ve koyu renkli saçlara sahip olduklarını, Neandertal benzeri bir yüz yapısı ve hatlara sahip olduklarını gösteriyor. Yüksek irtifalara adapte olmuşlardır. Kullandıkları taş aletleri bir taş alet endüstrisi ile ilişkilendirilememiştir. Denisovalıların Sibirya, Tibet ve Laos'ta yaşadıkları bilinmektedir. Kalıntıları yalnızca bu üç yerde tanımlanmış olsa da modern insanlardaki Denisovan DNA'sının izleri Doğu Asya ve potansiyel olarak Batı Avrasya'ya da yayıldığını göstermektedir. Denisovalılar Neandertaller ile daha yakın akrabalardır. Görüldüğü üzere hem Neandertallerin hem de Denisovalıların bütün olarak bakarsak bizden pek bir farkları yok. Neandertal, Denisovalılar ve tanımlanmamış birkaç tür ile modern insanlar arasında melezleşme gerçekleşmiştir. Neandertallerle yaklaşık 47-65 bin yıl önce, Denisovalılarla yaklaşık 44-54 bin yıl önce gerçekleştiği tahmin ediliyor. DNA'mızda ortalama %4'e kadar Neandertal kaynaklı genom bulunmaktadır. Bu oran en yüksek Doğu Asyalılarda, orta düzeyde Avrupalılarda, düşük oranda Güney Asyalılardadır. Afrika'da neredeyse sıfıra kadar düşmektedir. Okyanusya ve Güneydoğu Asya bölgesindeki insanların genomlarının ise %6 kadarı Denisovalılardan gelmektedir. Avrupa, Batı Asya ve Afrika'daki popülasyonda ise neredeyse yoktur. Neandertal genleri modern insanların saç ve cilt yapısı, beyin fonksiyonları, kas kasılması, şeker metabolizması ve bağışıklık sistemi gibi birçok alanda etkili oldu. Denisova genleri de bir kısım enfeksiyonlara karşı daha bağışık olmayı ve yüksek irtifada yaşama adapte olmayı sağladı. Tabii bir kısım kötü etkiler de olmuştur. Crohn, tip 2, diyabet gibi bazı hastalıklarla Neandertal genleri arasında bağlantılar bulunmuştur. Yani aslında hepimiz biraz da Neandertal ve Denisovalıyız. Günümüzde bu türler yok olmuş olsa da bir parçaları bizle beraber yaşamaya devam etmektedir. Peki ya bu türler bugün neden yaşamıyorlar? Niye yalnızız? Neandertal türünün soyu 40 bin yıl önce tükenmiştir. Sebebi konusunda ise çeşitli hipotezler bulunmaktadır. Hipotezlerden ilki doğal afetler ile yaşanan besin kaynaklarının daralması ile besin rekabetinin artması ve türler arasında çıkan savaşlardır. Neandertal ile modern insanlar birbirlerinin hastalıklarına karşı bağışık değildi. Fakat insanlar daha kalabalıktı. Tropik iklimlerde yaşamış oldukları ve daha çok hastalık gördükleri için kısmen de olsa bağışıklıkları daha gelişkindi. Türlerin birbirine hastalıklarına geçirmesi sonucunda daha avantajlı olan modern insanlar ayakta kalmıştır. İki insan türü arasındaki kafatası farklılıkları bilişsel işlevlerde de etkili olabilir. Neandertallerin kafatasındaki alet kullanımı, görsel uzaysal beceriler, sayısal yetenekler, yaratıcılık ve kavramsal düşünmeye yarayan kısmı modern insanlardan daha küçüktü. Küçük farklar bile doğal seçilim üzerinde etkili olabilir. Bu durum sosyal davranış, teknoloji ve sanat gibi alanlarda farklılıkları açıklayabilir. Modern insanlar rekabette bir adım önde olmalarının avantajını uzun vadede hayatta kalarak almış olabilirler. Neandertallerin cinsiyetler arasındaki iş bölümünün Homo sapiens'ten daha az gelişmiş olduğu iddia edilmiştir. Dişi Neandertaller de avlanmak gibi bütün aksiyonlara katıldılar. Dolayısıyla bu hipotez Neandertallerin iş bölümünün görece eksikliğini, Homo sapiens'e kıyasla çevreden daha az verimle kaynak çıkarımına yol açtığını öne sürüyor.
Modern insanın koşma yeteneğinin ve anatomik yapısının kendisine avantaj yaratması, modern insanların köpekleri evcilleştirerek avlanmada avantaj sağlaması, Neandertal nüfusunun az ve özellikle sert iklim koşullarında izole olmasıyla genetik çeşitliliğinin oluşamaması, daha çok akraba evliliği yapmak zorunda kalmaları, bu durumun da iklim değişikliklerine, hastalıklara ve diğer stres faktörlerine karşı daha savunmasız ve bozuk bir genetik mirasın ortaya çıkmasına yol açması, iklim değişikliğinin Neandertalleri A'dan Z'ye çok olumsuz etkilemesi, İtalya Napoli yakınlarında meydana gelen bir volkanın patlamasının yok oluşu hızlandırdığı hipotezleri mevcuttur. Yukarıdaki hipotezlerin hepsi ya da bir kısmı doğru olabilir ve akrabalarımızın sonlarını getirmiş olabilir. Haklarında çok az şey bildiğimiz Denisovalıların soyunun tükenmesinin nedenleri için de aynı hipotezleri sayabiliriz.